Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Baştan söylemem gerekiyor ki maalesef yarıştan kalma bir çamur iki lense geçmiş ve görüntüde bazı kirlilikler var. Bunun için şimdiden lütfen kusura bakmayın. Şimdiden iyi seyirler. Evet, GPR egzozumuz burada. Bunlar onay belgeleri, uyumluluklar. Bu da egzozun kelepçesi. Burada Tenere 700 World Trade'imiz. Şöyle yere bakalım. Böyle orijinal kutusunda geliyor arkadaşlar. Şöyle ışıkta göstereyim. Böyle karbon görünümlü, çok hafif bir egzoz. Ucunda susturucusu var. Susturucu buradaki segman anahtarıyla sökülebiliyor. Stok egzozdan oldukça hafif ve küçük. Hassas terazi maalesef getirmeyi akıl edemedim. Biraz ani bir video olacak. O yüzden tam olarak kilo farkını söyleyemem ama tahminlerimi söyleyebilirim. Şimdi ara borumuza bakalım. Yani kendi borusundan yaklaşık 10 santim kadar daha uzun. Daha yukarıda duracak. Tenerelerin belası biliyorsunuz. Motoru sağ tarafa yatırdığınız zaman egzoz bacağı bağlantı noktasından içeri yamuluyor ve siz fark etmeden şurada bir parmaklık boşluk var. Bu egzoz arka salıncağı sürtmeye başlıyor ve arka salıncağı delecek dereceye getiriyor. O yüzden yurt dışında burada normalde şöyle bir ara boruyla egzozu yukarı alıyorlar. Bu da yine oldukça iyi bir çözüm olacak. Uzaklaştıracak en azından. Türkiye şartlarında öyle bir ara boru şansımız maalesef yok. O yüzden bununla idare edeceğiz. Burası garajım. Yani garaj olma yolunda tabii ki. Daha düzenleyemedim. Planlarını çizdim, bitirdim. Tüm makineler burada ama tezgahlar hazır değil. O yüzden dağınık bir şekilde duruyor. 6 numara alyan mıdır? Değildir. Muhtemelen 8 numara alyandır. Oo, bayağı sıkı. Buna bir uzatma lazım. Arkadan da yakalayacak bir anahtar lazım. 14 numara atış oldu. Evet, bu şekilde gevşetebildik. Hemen alyanımızı çeviriyoruz. Tamam. Ve burası çok fazla ısınıp soğuduğu için vidaları çıkarmanız biraz zor olur. Burada geçenlerde arka frenim çok kullanım sonrası boşaldı. Muhtemelen hidrolik kaynadı diye düşünüyorum. Camlaşma gibi değildi çünkü fren tamamen boştu pedal. Şimdi geri geldi. Ya sistemde hava var ya da hidrolik sıvım oldukça eskidi. Onun da bir yağ değişimini yapacağım. Orada sızdırmazlık keçesi var, onu olabildiğince bozmamaya çalışıyorum. Evet. Gülle egzozumuz geldi. Çok ciddi ağırlık farkı var. Sol elimde tutmak zorlanıyorum. Tabii buna ara boruyu da takacağım. O şekilde kıyaslamak lazım. Yani ara boru tüy gibi zaten. Sallamıyorum ama şu 6-7 kiloysa şu 3-800-4 kilo civarlarındadır diye düşünüyorum. Hava inanılmaz sıcak. Şimdi bu keçeyi buradan çıkarmalı mıyım? Çıkarmalıyım mecburen. Ama bunun sızdırmazlığını nasıl alacağız? Neyse şunu bir tutalım yerine de görelim nasıl olacak.
Evet. Evet, alet hemen böyle duracak. Bunlar yayların kauçukları. Kısa yaylar, uzun yaylar. Sanırım şöyle bir uzun bir kısa alyan var. Aynen, bu da egzoz montajını yapmamız için gönderilen. Şöyle tek yönlü. Çok az sürmeniz yeterli. Yapıyoruz. Ayağıma takılmaması lazım. Yerden taş sekerse şuna çarpmaması lazım. O yüzden en düzgün pozisyon şöyle. Rahat da sıkabilmem lazım. Kaç tur bu? Bakalım onu neyle sıkabiliriz. Şununla başlayalım, sonra da sağlamlarız. Kısalara geleceğiz. Şunun bir tanesini ikiye bölsem bu iş olur. Bu işlerin ustası bir maket bıçağımız var. Tutturalım. Bağla. İçeri baksın. Olabildiğince takılma ihtimali kalmasın. Evet, seni de geçirdik. Yes. Şimdi son göz muayenesi. Burası sağlam, boğaz sağlam. Arkadan görüntü simetrik, güzel, hoş duruyor. Şöyle. Yapalım bakalım marşımızı. Şu anda gaz vermeden üstünde susturucuyla orijinal egzozundan çok az sesli. Tabi gaz verince duyacağız onu. Ama bu ses beni tatmin etmedi. Direkt susturucuyu çıkaracağız. Gerek yok, ben fırlarım. Evet, böyle bir susturucu ama boğazımız tabi. Yani şu baş parmak genişliğinden bu genişliğe ulaştı. Şimdi yapacaklarımızı bu sistemde yapalım. Rölantimizi de bu susturucusu halinde yapalım. Hadi bakalım. Ben biraz tekleme falan bekliyordum ama hiçbir şey yok. Şimdi ses oldu bu arada. Şu an ben tamamım. O rölantisini yapsın. Biz de takım taklavatı toplayalım. Abi dehşetül vahşet oldu. Düşündüğümden çok daha güzel bir ses. Birazdan test sürüşünde görüşürüz. Yani susturucu şehir içinde takılacak. Yani bunun başka şeyi yok. Alternatifi yok. Şöyle geçelim. Valla psikolojik mi bilmiyorum ama işin kitabında üst devirlerde bir tork artışı olması bekleniyordu. Alt devirlerin bir tık ölmesi bekleniyordu.
Ben şu an ölen bir şey görmüyorum da üst devirler biraz devirmiş gibi. Az önce oraları yan yan dönüyorum. Rahat rahat yani. Hani egzoz beni gaza getirdiği için de olabilir bilmiyorum ama sanki stok halinde bu kadar güç yoktu gibi. Yani bir ufak hissedilir. Yani çok çok ufak bir güç artışı var gibi hissediyorum. Evet. Buraya su içmeye gelirim. Burası beni rahatlatıyor. Son kez görüntüyü göstereyim. Daha videoyu ufaktan kapatalım. Şarjım çok az çünkü. Böyle uç taraftaki kaynaklar falan böyle yanık yanık. Çok hoşuma gidiyor. Gayet şık, tertemiz bir alet olmuş. Motora da yakıştırdım ben açıkçası. Duruşu, konumu gayet hoşuma gitti. Her şey hesapladığım, düşündüğüm gibi oldu. Şöyle bir de Tenere'yi göstereyim. Evet. Şimdi final olarak söylemek istediğim birkaç şey var. Aşağı yukarı 3-4 aydır bu egzozu kullanıyorum. Arka tarafta hissedilir bir ağırlık farkı var. Motorun arkası daha da gezmeye başladı. Zaten World Trade ön tarafta 23 litrelik depodan dolayı kafada ağırlığı var. Oldukça eğlenceli durumda. Şu anda toprakta sürmek çok keyifli. Asıl mesele ses konusu. Susturucusuz bir şekilde şehir içinde kullanmanız kesinlikle ceza yemenize sebep olacaktır. Ayrıca insanları da rahatsız edecektir. Bunu içtenlikle söylüyorum. Kötü değil, güzel bir sesi var ama yüksek bir sesi var. Susturuculu hali orijinal egzoza çok yakın. Arazide benim kask içerisinde başımı ağrıtmaya başladı ve arkadaşlarımla iletişimimi zorlaştırıyor. Ama şunu söyleyeyim, özellikle ikinci ve üçüncü viteslerde, alt devirlerde o kadar güzel bir tını var ki tak 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 böyle yükselerek giden, çok keyif veren, sürüş hazzını kesinlikle arttıran ve iyi ki yapmışım dediğim bir modifikasyon oldu. Son görüşler bu. Şimdi final olarak bir tane de dıştan sürüş anında bir kısa video koyacağım düşük devirde. Bu biraz daha fikir verebilir. Videodaki ses kayıtlarının gerçeği de pek yansıtmadığını unutmayın. Oldukça farklı bir ses var gerçekte. En azından dozajını bir nebze anlayabilmenizi istiyorum. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.